Hansel ile Gretel masalı. Bundan yıllar önce bir ormanın kıyısında küçücük bir kulübede yaşayan bir oduncu, karısı ve 2 çocukları varmış. Oduncunun karısı çocuklarına her gün masallar okur, onları mutlu etmeye çalışırmış. Günlerden bir gün oduncunun karısı öbür dünyaya göçünce çocuklar ve oduncu bir başlarına kalmışlar. Babaları hem odunculuk yaparak para kazanmaya çalışıyor hem de çocuklarına bakıyormuş. Tek başına hem iş hem çocuklarla baş edemeyen baba birkaç yıl sonra tekrar evlenmiş. Oduncunun yeni karısı zengin bir aileden geliyormuş. Ormanın kıyısında yıkık dökük bir kulübede oturmaktan ve sefalet içinde yaşamaktan da nefret ediyormuş. Üstelik üvey çocuklarını da hiç sevmiyormuş. Hansel ile Gretel çok soğuk bir kış gecesi yataklarına yatmış, uyumaya hazırlanırken üvey annelerinin babalarına "Bu kışı nasıl geçireceğiz? Çok az yiyeceğimiz kaldı. Eğer bu çocuklardan kurtulmazsak açlıktan öleceğiz" dediğini duymuşlar. Babaları bu sözler karşısında bağırarak teklife karşı çıkmışsa da karısı "Tartışmaya gerek yok. Ben kararımı verdim. Yarın onları ormana götürüp bırakacağız" demiş. Gretel bunları duyunca ağlamaya başlamış. Abisi Hansel onu teselli etmiş. "Ne olur endişe etme Gretel. Evin yolunu bir şekilde bulup döneriz" demiş. O gece geç saatlerde Hansel gizlice dışarı çıkarak cebine bir sürü çakıl taşı doldurmuş. Sabah olduğunda ailece ormana doğru yürümeye başlamışlar. Babaları anne ve çocuklardan ayrılmış, üvey anne Hansel ve Gretel'i tek başına ormana doğru götürmüş. Yürürlerken Hansel cebindeki çakıl taşlarını kimseye fark ettirmeden yere atıp geçtikleri yolu işaretlemiş. Öğle üzeri üvey anneleri onlar için bir ateş yakmışlar. Sonra da onlara az bir iş olduğunu ve hemen geri döneceklerini söyleyip yanlarından ayrılmış. Bir daha da geri gelmemiş. Gece olunca ormanda yaşayan hayvanların korkunç sesleri yankılanmaya başlamış. Kurtlar etrafta olurken korkudan tir tir titreyen Hansel ve Gretel ayın doğduğuna çok sevinmişler. Böylece ay ışığında parlayan çakıl taşlarını izleyerek evlerine doğru yürümüşler. Çocuklar evlerine döndüklerinde babaları onları bir anda karşısında görünce çok sevinmiş. Üvey anneleri de sevinmiş gibi davranmış ama aslında kararını hiç değiştirmemiş. İçten içe çocukların geri dönmesine çok bozulmuş. 3 gün sonra üvey anne onlardan kurtulmayı tekrar denemeyi istemiş. Gece olunca çocukların kapılarını kilitleyerek Hansel'in çakıl taşı toplamasına izin vermemiş. Ama bizim Hansel zeki bir çocukmuş. Sabah ormana doğru yürürlerken akşam yemeğinde cebine sakladığı kuru ekmeğin kırıntılarını yere saçıp yine arkasında bir iz bırakmış. Öğleye doğru üvey anneleri yine bir bahane uydurup çocukları tekrar ormanda yalnız bırakıp ayrılmış onlardan. Onların geri dönmediklerini gören Hansel ve Gretel bu kez hava kararmadan evlerine dönmek istemişler. Ama maalesef eve geri dönmek için bıraktıkları izleri bulamamışlar. Çünkü kuşlar bıraktıkları bütün ekmek kırıntılarını yiyip bitirmişler. Gretel ağlamaya başlamış. Hansel de umutsuzluğa kapılmış ilk defa. Çünkü bu defa gerçekten ormanda kaybolmuşlar.
Ormanda 3 gün 3 gece aç karnına ve korkudan titreyerek dolanıp durmuşlar. Üçüncü gün bir ağacın dalında bembeyaz bir kuş görmüşler. Kuş onlara güzel sesiyle şarkılar söyleyince onlar açlıklarını unutup kuşun peşine düşmüşler. Kuş onları tuhaf bir evin yanına getirmiş. Bu evin duvarları, çatısı, penceresi, kapıları, her şeyi şekerlerden, şekerlemelerden oluşuyormuş. Hansel ve Gretel bu evi gördüklerinde gözlerine inanamamışlar. Çok lezzetli görünüyormuş. Çocuklar tüm yorgunluklarını unutup evden birer parça alıp yiyecekleri sırada içeriden bir ses duyulmuş. Bir bakmışlar ki kapıda dünya tatlısı yaşlı bir teyze duruyor. Çocuklar başlarına geleni yaşlı kadına anlatınca kadın çok üzülmüş ve çocuklara acımış, onları içeri almış. İçerisi de evin dışı gibi değilmiş. Korkutucu, değişik bir yermiş. Ama çocuklar yorgun ve aç oldukları için bunu hiç önemsememişler. Yaşlı kadın çocukların önüne çeşit çeşit yemekler ve tatlılar koymuş. Çocuklar daha önce hiç yemedikleri yiyecekleri yemişler ve karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Ondan sonra da yumuşacık kuş tüyü yataklarda yatmışlar. Sabah olduğunda uyandıklarında yaşlı kadın evde yokmuş. Evi merak ettiklerinden dolaşmaya başlamışlar. Koridorun sonunda küçük bir kapı gözlerine ilişmiş. Kapıyı açınca içeride sandıklar dolusu altınlar, değerli hazineler, mücevherler olduğunu görmüşler. Hem çok şaşırmışlar hem de çok sevinmişler. Hansel içeri girmek istemiş ve bu sırada duyduğu sesle irkilmiş. Çocuklar arkalarına döndüklerinde karşılarında duran cadıyı görmüşler. Meğer bizim sevimli yaşlı kadın çocukları tuzağına düşürmek isteyen kötü bir cadıymış. Çocuklar evden kaçmaya çalışmışlar ama maalesef kapı kilitliymiş. Cadı Hansel'i saçından tuttuğu gibi çekerek sürükleyip onu demir bir kafese kilitlemiş. Sonra da Gretel'i sürüye sürüye zorla mutfağa götürmüş. Kardeşin çok zayıf. Ona yemekler pişir. Onu şişmanlat. Eti budu yerine gelince ağzıma göre bir yemek olacak. Ama sen hiçbir şey yemeyeceksin. Bütün yemekleri kardeşin yiyecek demiş. Gretel çaresiz bir şekilde kötü kalpli cadının söylediklerini yapmış. Neyse ki Hansel akıllı ve soğukkanlı bir çocukmuş. Gözleri pek iyi görmeyen cadıyı kandırmaya karar vermiş. Her gece cadı uyurken kafesin altındaki yeri kazıyor. Kardeşinin verdiği yemekleri yemeyip kazdığı yere gömüp saklıyormuş. Cadı ise Hansel'in şişmanlayıp şişmanlamadığını anlamak için sabah olunca onu kontrol ediyormuş. Ve cadı gün içinde defalarca mutfağa gidip Gretel'e daha fazla yemek yapmasını, kardeşinin karnını doyurup şişmanlatmasını söylüyormuş. Bu böyle günlerce sürmüş. Bir gün artık cadının sabrı taşmış. Şişman zayıf fark etmez. Bugün Hansel böreği yapacağım demiş. Ve Gretel'e dönüp fırına git bakalım. Hamur tam pişmiş mi? Bir bak demiş. Çok korkan Gretel cadının onu fırına iteceğini anlamış. Ve hemen bir plan kurup başımı fırına sokamıyorum. Hamur pişmiş mi, pişmemiş mi göremiyorum o yüzden demiş.
Cadı elinin tersiyle hızla onu kenara itmiş ve başını fırına sokmuş. Gretel de bunu fırsat bilip tüm gücüyle yaşlı cadıyı fırına itmiş, sonra da fırının kapağını kapatmış. Cadı layık olduğu cezayı almış. Gretel cadının anahtarları sakladığı yeri biliyormuş. Hemen koşup anahtarı aldığı gibi kardeşi Hansel'i kilitli olduğu kafesten kurtarmış. Fırından çıkan alevler kısa sürede evi de kaplamış. İki kardeş yanmakta olan bu evden kaçıp kurtulmuşlar. Ama ormanda nereye gideceklerini bilememişler. Bir süre sonra karşılarına bir dere çıkmış. Derenin kenarında kocaman bir ördek Hansel'i ve Gretel'i birer birer alıp derenin karşısına geçirmiş. Çocuklar etrafa dikkatli bir şekilde bakınca bulundukları yeri tanımışlar. Hızla hiç durmadan evlerine doğru koşmuşlar. Evlerine vardıklarında çocuklarını karşısında sağ salim gören baba çok mutlu olmuş. Sevinç gözyaşları içinde onları ormanda bırakan üvey annelerinin kendisini de terk edip baba evine döndüğünü söylemiş. Ve üvey annelerine engel olamadığı için çok üzgün ve pişman olduğunu tekrar tekrar söylemiş çocuklarına. Çocuklar babalarını çok sevdiklerinden hemen onu affetmişler. Şimdi babalarını bir sürpriz daha bekliyormuş. Hansel ceplerinden, Gretel de önlüğünün cebinden cadının evinde buldukları altınları, değerli hazineleri, elmasları, mücevherleri çıkarmışlar. Babaları gözlerine inanamamış. Böylece ailenin tüm sıkıntıları sona ermiş. O günden sonra da ömürlerini mutluluk ve zenginlik içinde geçirmişler. İnsanlara kötülük yapanlar elbet gün gelir cezalarını bulurlar. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Birisi masalı dinleyenlere, birisi Hansel ve Gretel'e, birisi de masalı anlatana.